Aveyronlu Victor, Fransa'da 1797'de bir ormanda bulunur. Bulunduğunda 12 yaşlarındadır ve bu yaşa kadar ormanda yalnız olarak yaşamıştır. Bu videomuzda size Aveyronlu Victor'un hayat hikayesini anlatacağız. Başlıyoruz. Tarih, insan doğasına dair pek çok sır barındırır. Ancak hiçbir hikaye, 18. yüzyıl Fransa'sında yaşanan bu olay kadar şaşırtıcı ve düşündürücü değildir. Bu videomuzda size ormanların derinliklerinde vahşi doğanın kollarında büyümüş bir çocuğun, Aveyronlu Victor'un inanılmaz öyküsünü anlatacağız. Onun hikayesi, insan zihninin sınırlarını, doğa ile yetiştirilmenin etkilerini ve toplumun vahşi olarak nitelendirdiği bir bireye karşı tutumunu sorgulamamıza neden olacak. Egos 7 yılının sonbaharıydı. Fransa'nın güneyindeki Aveyron bölgesinde, Saint-Cern'in köyü yakınlarındaki ormanda avcılar tuhaf bir şeyle karşılaştılar. Ağaçların arasında çıplak, kirli, 4 ayak üzerinde koşan ve insana benzeyen bir yaratık gördüler. Yaklaştıklarında bunun bir çocuk olduğunu fark ettiler. Tahmini 12 yaşlarında, uzun saçları, tırnakları hayvan pençeleri gibi uzamış, bedeni yara izleriyle doluydu. En şaşırtıcı olan ise konuşamıyor olmasıydı. Sadece homurtular ve hayvansı sesler çıkarıyordu. Avcılar onu yakalayıp köye getirdiler. Köylüler şaşkındı. Kimse bu çocuğun kim olduğunu veya ormana nasıl geldiğini bilmiyordu. Üzerinde hiçbir giysi yoktu. Soğuğa ve açlığa inanılmaz derecede dayanıklıydı. Patates gibi çiğ yiyecekleri yiyor, suyu yalayarak içiyordu. İnsanlardan korkuyor, kaçmaya çalışıyordu. Sanki tüm hayatını ormanda yalnız geçirmiş gibiydi. Peki Victor ormanda nasıl hayatta kalmıştı? Bu soru bilim insanlarını ve filozofları derinden meşgul etti. Bazıları onun doğuştan zihinsel engelli olduğunu ve ailesi tarafından ormana terk edildiğini düşündü. Diğerleri ise küçük yaşta kaybolduğuna ve vahşi hayvanlar tarafından büyütüldüğüne inanıyordu. Belki de kurtlar veya ayılar ona bakmıştı. Çünkü Victor tıpkı bir hayvan gibi davranıyordu. Koku alma duyusu son derece gelişmişti. En ufak bir sesi bile duyabiliyordu. Ama insan dilini anlamıyordu. O dönemde vahşi çocuk hikayeleri Avrupa'da popülerdi. 18. yüzyıl aydınlanma çağıydı ve insan doğasına dair tartışmalar vardı. Victor gibi bir vaka, insanın doğuştan mı yoksa yetiştirilme tarzından mı şekillendiği sorusunu gündeme getiriyordu. Acaba Victor topluma adapte edilebilir miydi? Yoksa vahşi doğası kalıcı mıydı? Victor'un hikayesi kısa sürede Paris'e ulaştı. Ünlü doktor Philippe Pinel, onun geri dönüşü olmayan bir vahşi olduğunu söyledi. Ancak genç bir doktor olan Jean-Marc Gaspard Itard bu fikre katılmıyordu. Itard, Victor'u eğitmeye karar verdi. Onu evine aldı, ona insani beceriler öğretmeye çalıştı. Giyinmek, çatal bıçak kullanmak, tuvalet eğitimi gibi yaşam becerileri, hatta ona konuşmayı öğretmek için yoğun çaba sarf etti. Itard'ın notlarına göre Victor zamanla bazı kelimeleri anlamaya başladı. Light, süt ve Dieu, Tanrı gibi basit kelimeleri söyleyebiliyordu. Ancak tam bir konuşma yeteneği kazanamadı. Duygusal olarak da gelişim gösterdi. Itard'ın evinde çalışan Bayan Guerin'e bağlandı. Ona sarılıyor ve sevgisini belli ediyordu. Ama hala geceleri pencereden dışarı bakıp ormanı özlediğini belli eden davranışlar sergiliyordu. Victor 1800 yılında yaklaşık 40 yaşında öldü. Hayatının büyük kısmını Itard ve Bayan Guerin'in yanında geçirmiş olsa da hiçbir zaman normal bir insan gibi olamadı. Peki onun hikayesi bize ne anlatıyor? Bazı bilim insanları Victor'un otizmli veya doğuştan zihinsel engelli olduğunu düşünüyor. Belki de bu yüzden konuşamıyordu. Diğerleri ise kritik gelişim yıllarını insan teması olmadan geçirdiği için dil öğrenme yetisini kaybettiğini savunuyor. Victor'un hikayesi, yabani çocuk fenomeninin en ünlü örneklerinden biri oldu. Onun yaşamı 1969'da The Wild Child, L'Enfant Sauvage filmine de konu oldu. İzleyebilirsiniz. Sonuç olarak Victor'un öyküsü, insanlık tarihinde eşsiz bir penceredir. Bize şunu sorar: İnsanı insan yapan nedir? Toplum mu, yoksa doğuştan gelen özelliklerimiz mi? Victor, belki de hiçbir zaman tam olarak cevaplanamayacak bir bilmece olarak kalacak. Ama onun hikayesi,
medeniyetin kırılganlığını ve insan ruhunun derinliklerini anlamamız için bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Daha fazla şahsiyet hikayeleri için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.